Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere bu zamana kadar satılan en ucuz görüşme yapabileceğiniz akıllı saat olan ZBlaze BeeTalk Lite akıllı saati inceleyeceğim. Aslında bu markaya fazlasıyla aşina olduğunuzu biliyorum. ZBlaze'nin çok farklı üst seviye kaliteli saatleri var. Vibra serisi, RS serisi, GT serisi gerçekten çok kaliteli ve dayanıklı, yani premium seviyede malzeme kalitesi açısından. Aynı şekilde arayüz konusunda da gayet başarılı olduğunu düşündüğüm bir saat markalarından biri. Bugün benim inceleyeceğim BeeTalk Lite modeli ise adına gördüğünüz gibi Lite olarak en uygun fiyatlı modellerinden biri, ama en uygun fiyatında bile birçok farklı özelliğinden feragat etmemişler. Ben bu saati AliExpress'ten kendim satın aldım. 346 TL toplamda vergileriyle beraber 346 liraya satın aldım. Şu anda 346 liraya Apple Watch'un çakmaları dahil herhangi bir saati satın alamıyorsunuz. Yani akıllı saat kategorisinde, çünkü dediğim gibi bu saat görüşme yapıyor, yani arama yapabiliyorsunuz. Ve diğer özelliklerine göre de şu anda bu fiyatta gerçekten rakipsiz bir saat olduğunu söyleyebilirim. Lafı fazla uzatmadan gelin bir saati kutusundan çıkaralım. Önce bir kutu içeriğine bakalım. Ardından da ben size teknik özelliklerini detaylı bir şekilde anlatacağım. Şöyle saatimizi çıkaralım. Şöyle saati de buraya alıyorum. Şöyle zaten saatin kendisini görebilirsiniz. Ben sizlere yakın detaydan, şimdi ışıktan dolayı bazen gösteremeyebilirim. Hemen devam edelim. Bir tane şöyle bakın manyetik şarj aleti geliyor. Şurada manyetikleri var. Bunu da ben size detaylı bir şekilde göstereceğim. Bir tane şöyle kullanıcı kılavuzu geliyor. Bu arada genellikle biliyorsunuz Çin'den aldığınız çoğu üründe ya Çince ya da İngilizce kullanma kılavuzu olur. Burada arkadaşlar ZBlaze'nin Türkçe dahi kullanım kılavuzu ve birçok farklı dilde kullanım kılavuzu koymuşlar. Gerçekten bu konuda çok başarılı. Buradan da yine merak ettiğiniz varsa Türkçe olacak şekilde tamamıyla buradan okuyup saatle ilgili tüm bilgileri edinebilirsiniz. Hemen şöyle saatin ön korumasını da çıkaralım. Burada zaten uygulamasından falan bahsedilmiş. Gelin saatin teknik özelliklerine bakalım. Ekran konusunda 1.83 inç TFT LCD bir ekranı var. 600 nit parlaklık var. Parlaklık konusunda bence çok başarılı bir saat olduğunu düşünüyorum. 240'a 285 pikselde çözünürlüğü var. Kasa kısmında ise 44 mm'lik bir kasası var. Toplam ağırlığı bu kasanın kordonlarıyla beraber 37 gram. Ayrıca kordonlar değiştirilebilir. Yani arka tarafına çıkan switchleri var. Buradan 20 mm uyumlu kordonlarla farklı saatinizde kombinler yapabiliyorsunuz. Saatin chipseti ise Realtek'in 8762 konumlandırılmış. Bağlantı konusunda ise Bluetooth'un 5.1 sürümüyle geliyor. Saatin bataryası 250 mAh, normal kullanımda 7 gün, bekleme modunda ise 14 gün olarak kullanabildiğinizden bahsedilmiş. Ayrıca saat IP68 suya ve toza karşı da dayanıklılık sertifikası mevcut. Bu saatle beraber 24 saat boyunca bir nabız takibi, tansiyon ölçümü, SpO2 yani kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyorsunuz. Uyku takibi yapabiliyorsunuz. Ayrıca kadınlar için adet döngü takvimi de bu saat üzerinden takip edebiliyorsunuz. Saatte 100'den fazla bir spor modu var. Hem saat üzerinden hem de uygulama üzerinden sporlarınızı, modlarınızı takip edebiliyorsunuz. Aynı şekilde GPS ile var bu saatte. GPS üzerinden açık alandaki koşularınızı uygulama üzerinden de takip edebiliyorsunuz. Saatin tabii ki de en önemli özelliklerinden biri ise görüşme yapabiliyor olması. Uygulama üzerinden atayacağınız 8 kişi veyahut da kendiniz manuel bir şekilde numarayı çevirerek görüşmelerinizi direkt bu saat üzerinden yapabiliyorsunuz. Görüşmelerinizi sağ taraftaki mikrofonla yapıyorsunuz ve aynı şekilde sol taraftaki hoparlörler sayesinde duyabiliyorsunuz. Ayrıca bu hoparlörle de telefonunuzda çalan müziği bunda hoparlör olarak kullanabiliyorsunuz. Yan tarafında sadece fiziksel bir adet butonumuz var. Bu buton sayesinde de ekranı uyandırabiliyorsunuz ve cihazı kapatıp açabiliyorsunuz. Cihazı da çalıştırdım şu anda, bakın ekranda bu şekilde, şöyle sizlere yakından göstereyim. Zaten şimdi artık saati bir bileğimize takalım. Detaylı bir şekilde hem saatin kendisini, içeriğini hem de uygulamasını size anlatmak istiyorum. Ardından da bu kullandığım süreçteki tüm deneyimlerimi sizlere eksiksiz bir şekilde aktaracağım. Gördüğünüz gibi saatin ana menüsü bu şekilde. Kadran değişikliği yapabiliyorsunuz. Hem uygulamada hem de saat üzerinden. Şöyle sizlere saat üzerinden nasıl değişiklik yapıldığını da göstereyim. Birkaç saniye basılı tuttuğunuzda bakın burada kendi üzerindeki hazır kurulu olan temalardan birini seçebiliyorsunuz. Şöyle bakın yan tarafta zaten bahsetmiştim. Bir tane fiziksel butonumuz var. Bu butondan da gördüğünüz gibi ekranı şöyle uyandırıp açmak için sadece yarıyor bu buton. Mikrofon tam burada. Saatin hoparlörü de bu kısma konumlandırılmış. Arka tarafta bakın şöyle sensörleri de size bir yakından göstermek istiyorum. Şurada da manyetik şarj kısmı var. Hemen size şarjın da nasıl olduğunu göstereyim. Zaten artı eksi kutuplar var. Ters olduğuna bakın iter kendini. Şu şekilde, yani diğer taraftan yapmamız gerekiyor. Sıkı bir şekilde tutuldu. Gördüğünüz gibi bakın saatte tutabilecek kadar güçlü mıknatısları var. Kordonları da çıkarmak isterseniz bakın burada şu switchler var. Bunu yana kaydırdığınızda rahatlıkla kordonları çıkarıp değişiklik yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle saate bir hızlıca bakış yapalım. Yukarıdan aşağı doğru kaydırdığınızda burada bakın hızlı bir menümüz var. Rahatsız etme modu, aynı şekilde parlaklığı ayarlama modu.
Buradan güç tasarrufu modunu alabiliyorsunuz. Bu saati bu arada manuel olarak çağrı alıp kapatabilirsiniz. Yani şu şekilde yaptığınızda bakın artık bu saat çağrı almayacak. Birazcık daha akıllı bileklik moduna geçiyor. Buradan kapattığınızda mesela açabiliyorsunuz. Bu modelin düz olan yani BeeTalk serisinde ise mesela hoparlör modunu da kapatıp açabiliyorsunuz. Yani mesela bu saati hoparlör olarak kullanmak istemiyorsanız bunu da harici olarak kapatıp açabiliyorsunuz. Aynı şekilde bir üst serisinde hoparlör modu da kapalı. Yani medyalarda da bu saati kullanmayacaksınız. Mesela en kötü yanlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Bazen mesela yanlışlıkla telefonunuz hoparlörü otomatik olarak buna geçiyor ve tüm yaptığınız bildirimler, sesler hep saatten geliyor. Aynı şekilde bakın burada az önceki hızlı ayarlar kısmının daha detaylı bir menüsü. Gördüğünüz gibi buradan telefonu falan vesaire açabiliyorsunuz, resetleyebiliyorsunuz. Buradan tekrardan kapatıp yeniden başlatma özelliği de var. Şöyle kaydırdığımızda aşağıdan yukarı doğru kaydırdığınızda bakın bildirimler kısmı. Tüm bildirimlerinizi buradan kontrol edip bakabilirsiniz. Aynı şekilde şöyle açıp birazcık daha detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle kaydırdığımızda ise widget kısımları var. Buradan istediğiniz widget'ı ekleyebiliyorsunuz. Mesela bakın artı butonu geliyor. Buradan istediğiniz şekilde bakın tansiyonları hızlı bir şekilde arama yani hızlı ulaşmak istediğiniz tüm menüleri buraya ekleyebiliyorsunuz. Mesela ben buraya nabız, uyku takibi ve aynı şekilde de kandaki oksijen seviyesini ölçüm menüsünü hızlı bir şekilde atadım. Sol tarafa kaydırdığımızda ise menü kısmına giriyorsunuz. Önce bir hızlı menü yani sık kullananlar. Şuradan bastığınızda ise bakın tam menü haline geliyor gördüğünüz gibi. Bu arada 4 farklı menü stili var. İsterseniz kaydırmalı, isterseniz bu Apple Watch'lardaki yuvarlak yuvarlak olacak şekilde farklı menü stili de var. Şöyle dokunmatik hassasiyetini de görün. Bakın menü geçişlerini de görebiliyorsunuz. Şurada bakın ekran kısmından menü görünümü var ya. Gördüğünüz gibi isterseniz liste, isterseniz ızgara şeklinde, paralel, yüzey hatta daha fazla 5 pardon mesela bakın bu şekilde falan olabiliyor. Kendiniz bunu ayarlayabiliyorsunuz. En baştan başlayacak olsak telefon görüşme kısmı. Buradan bakın kişiler kısmında hızlı atadığınız 8 kişiyi mesela ekleyip hızlı aramalarınızı yapabilirsiniz. Tuş takımı kısmından ise manuel olarak numarayı çevirip arama yapabiliyorsunuz. Kalp atışı kısmına bakın burada zaten bunu birazdan testlerini yapacağım ben sizlere. Uyku takibi, tansiyon, kandaki oksijen seviyesi, egzersizleri ise bu kısımdan yapıyorsunuz. Buradan bakın istediğiniz gibi farklı çeşit egzersizler var. 100'den fazla egzersiz çeşidi var. Aynı şekilde geçmişte yaptığınız tüm egzersiz kayıtlarını da buradan bakabiliyorsunuz. Hava durumunun telefonunuza bağlantılıysa otomatik olarak buradan takibini yapabiliyorsunuz. Bildirimler kısmı aynı şekilde telefonunuzu yani bu saate bir uzaktan kumanda ile kamerasını kullanabilirsiniz. Telefonunuzda çalan aktif müziği buradan değiştirip durdurup başlatabiliyorsunuz. Aynı şekilde kronometre, zamanlayıcı ve Siri'ye de yani telefonunuz mesela işte iPhone'sa dijital asistan Siri'yi de direkt birebir olarak komut gönderebiliyorsunuz. Gerçekten bu konuda çok başarılı. Dediğim gibi kadınların adet döngüsü takvimi de var bunda. Ve oyun da var. Şöyle bakın farklı oyunlar var ve bu arada çakma saatlerin oyunları biliyorsunuz çok kasar. Bunda değil yani bu saatte bildiğiniz takır takır oynuyorsunuz. Yani şöyle bakın göstereyim size akıcılığını. Gayet bakın gördünüz mü? Oyun akıcı. Mesela ben Apple Watch 8 Ultra'sı yani bu Ultra'ların çakmasını incelemiştim. HK8 Pro Max'te. Onda mesela inanılmaz derecede kasardı bu oyun. Bunda öyle bir şey yok. Gerçekten çatır çatır oynatıyor. Şöyle bakın saati de bir bileğimde sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ekran uyanması da bu arada başarılı yani. Neredeyse her 3 çevirmeden ikisinden fazlası yani 2 kere kesin bazen 3'te 3 olarak da ekran uyanıyor. Bu konuda başarılı. Şimdi ben bu nabız veyahut da kandaki oksijen seviyesini takip için şöyle bir Huawei Band 7'm var. Size bundan kıyaslamasını yapmak istiyorum. Bu arada sağ elle sol elin çok ufak farkı olabilir. Yani bunda ama çok minimal farklardır. Bunlar genellikle çok fazla hani aşırı derecede böyle çok afaki farklar olmaması gerekiyor. Şu an mesela bakın ikisiyle de ölçmeye başladık. Tabi Band 7 bu konuda daha hızlı bakın. Gördüğünüz gibi nabzımı hemen hızlı bir şekilde algılayabildi. Gördüğünüz gibi bakın sadece arada bir hatta aynı oldular şu anda. Evet çok minimal yani farklar var. Gördüğünüz gibi nabız sensörleri saatin gayet başarılı. Şöyle hemen oksijen seviyesi hesaplaması da yapalım. Bu saatimde 94 çıktı kandaki oksijen seviyem. Bu saatimde ise yani Zebuleze BeeTalk Lite 2 modelinde ise gördüğünüz gibi %98 çıktı. Burada birazcık daha farklar olduğunu gördük. Ama bunun haricinde gördüğünüz gibi bakın buradan tüm geçmiş kayıtlarınıza vesaire bakabiliyorsunuz. Nabzınızın da aynı şekilde şöyle göstereyim sizlere. Geçmiş kayıtlarına ve zaten 24 saat boyunca monitör özelliği var. Yani hem uygulama hem de saat üzerinden 24 saat boyunca nabzınızı takip edebiliyorsunuz. Band 7'de olmayan ekstra bir özellik var. Tabii bu saatte bir tansiyon ölçme de var. Hemen tansiyonumuzu da ölçelim. Gördüğünüz gibi 12.8'de tansiyonum çıktı ama medikal veri açısından çok fazla yani hangi saati kullanırsa kullanın çok da böyle bunu referans almanızı tavsiye etmiyorum. Kesinlikle akıllı saatlerin ölçümlerini çok fazla referans almayın. Daha çok medikal cihazları referans almanızı tavsiye ederim. Hani TFT LCD ekranın
AMOLED'de farkı nedir derseniz şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakın mesela siyahların çok daha AMOLED'de daha koyu olduğunu görebilirsiniz bu arada. Daha gösterişlidir. Yani özellikle biliyorsunuz AMOLED'in en farkı yani büyük farkı siyahları gösterme konusundadır. Hatta şöyle menüde bakayım daha fazla siyahlık da görebiliriz. Şöyle bakın gördüğünüz gibi siyah farkı hani kamerada alabildiğim kadarıyla sizlere göstermek istiyorum. Bu elimdeki Band 7'nin AMOLED bir ekranı var. Bu Zebuleze Beetalk Lite 2'nin ise TFT LCD ekranı var. Bu arada bu saatte bir Always On Display özelliği yok mesela. Bu saatte var ama bu yok. Yani sürekli açık ekran bu saatte mevcut değil. Yani bileğinizi çevirerek ekranı uyandırma veyahut da fiziksel butonunda basarak ekranı uyandırabiliyorsunuz. Bakın buradan saatiniz üzerinden oynattığınız herhangi bir müzik veya videoyu direkt buradan saati hoparlör olarak kullanabiliyorsunuz. Mesela Beetalk Lite modelinde. inceleyeceğim. Bu arada yeni bir video serime de hoş geldiniz. Bu video serisinde arkadaşlar ilk serimiz 8500 TL. Ardından Hoparlörden geliyor gördüğünüz gibi ses. şeklinde bu fiyat bantlarının altında satılan e-ticaret sitelerine göre yani Akakçe veyahut da Cimri gibi sitelerdeki en çok satılan. Teliften dolayı müzik açamıyorum. Biraz sıkıntı olabilir ama gördüğünüz gibi hoparlör de bu arada sessiz bir ortamda gayet anlaşılabilir ve net. Şimdi sizlere saatin mikrofon performansını göstermek istiyorum. Şöyle hemen mikrofonumuzu saat olarak ayarlayalım. Şu anda sesimi Zebuleze Beetalk Lite modelinin mikrofondan alıyorum. Gördüğünüz gibi sessiz ortamda saatin mikrofon performansı bu şekilde. Şöyle sizlere uygulamasından da bahsetmek istiyorum. Şurada cihaz kısmına bakın Beetalk Lite var. Eğer yani ilk kurulumda ise zaten cihaz ekle kısmından direkt saatiniz aktif ise yani açık ise otomatik olarak bulup hemen eşli yapabiliyorsunuz. Hemen buradan devam ettiğinizde bakın kadran menüsü var. Bu arada kadran menüsü bayağı dolu. Şöyle göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi dolu dolu çeşit çeşit kadranı var. Buradan kendi zevkinize göre herhangi bir temalı kadran seçebiliyorsunuz. Hemen buradan bildirim ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Bakın birçok farklı uygulamanın tek tek özel olarak bildirim ayarını kapatıp açabiliyorsunuz. Buradan kendiniz kullanmadıklarınız varsa mesela kapatabilirsiniz. Çalar saatinizi buradan ayarlayabilirsiniz. Favori kişiler kısmından ise dediğim gibi 8 farklı numarayı atayıp bu saate iletebiliyorsunuz. Diğer ayarlar kısmından ise mesela bakın buradan egzersizinizi hatırlatma, aynı şekilde gün boyunca kalp atış ölçümü bunu yapsın mı, pil tasarrufu moduna geçsin mi, dil ayarları, birim biçimi, bakın parlak ekran süresi vesaire diyor. Bunların hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Saati sıfırlayabiliyorsunuz. Bakın saatinizi parlak ekrana çevirdiğinizde mesela gündüz döneminde daha parlak, geceleri mesela uykuya doğru geçtiğiniz saatlerde parlaklığı kısıp buradan ayarlayabilirsiniz. Su içme hatırlatıcısı var. Kalp atışı hızı uyarısı var. Buradan kendiniz bir birim seçip bundan sonraki çıkacak nabzınızı cihaza uyarı verdirtebilirsiniz. Hava durumu bilgileri vesaire ayrıca adet döngüsü hatırlatıcısını da kapatıp açabiliyorsunuz. Güncellemeniz varsa da buradan takip edebilirsiniz. Şöyle ana ekrana geldiğimizde bakın burada egzersiz kısmı var daha çok. İşte günlük attığınız adımlar, uykunuz, kalp atış hızınız, gördüğünüz gibi tansiyon verileriniz vesaire. Tüm bu saatteki aldığınız medikal verileri buraya aktarabiliyorsunuz. Tek eksisi dediğim gibi egzersiz kayıtları. Bakın az önce gördüğünüz yani saatinde gördüğünüz egzersiz kayıtlarının hiçbiri burada yok. Maalesef düşmüyor yani. Bunu buradan takip edemiyoruz. Uygulama üzerinden yaparsak problem yok, görebiliyorsunuz. GPS egzersiz kısmında ise mesela GPS koşusu yapıp gördüğünüz gibi bakın tamamıyla burada saatin GPS'i sayesinde rahatlıkla tüm egzersizinizi direkt konum olarak da takip edebiliyorsunuz. Saati yaklaşık bir 10-15 gündür falan kullanıyorum. Gerçekten uzun bir süre kullanmak istedim. Fiyatı çok uygun olduğu için en azından tüm artısıyla eksisiyle bu saati incelemek ve sizlere aktarmak istedim. Bu arada çok fazla incelemesi yok. Hatta Türkiye'de galiba ilk incelemesini ben yapacağım. O yüzden sizlere umarım eksiksiz bir rehber hazırlamış olurum. Gelelim saatle ilgili deneyimlerime. Tasarımından ve malzeme kalitesinden bahsedecek olursam gerçekten ben sporda mesela işte bazen aletler sürtüyor vesaire işte hani kasasının dayanıklı metal bir paslanmaz çelik kasası var. Aynı şekilde ekran kalitesi de bu konuda çok başarılı. Ben çok beğendim. Tabii ki de kendiniz ekstradan bir koruyucu cam vesaire eklerseniz saatinizin camı da çok daha dayanıklı hale gelir. Sürtünmelere, çiziklere karşı daha korunabilir hale de gelebilir. Kordonların basit bir şekilde çıkarılabilir olması da çok iyi. Farklı farklı türde veya da renkli kordonlar takarak kendime bir kombin yapabiliyorum. Ekran kalitesi başarılı. Genellikle TFT LCD ekranlar AMOLED'ler kadar başarılı değil. Siyahları çok daha iyi gösteremiyor ama gündüz parlaklık konusunda 600 nit parlaklığın gücünü alabiliyorum. Yani gündüz en güneşli zamanda bile rahatlıkla saate baktığımda ekrandaki her şeyi görebiliyorum ve parlaklık seviyesi genellikle orta seviyede tutmama rağmen. Genellikle Çin'den akıllı saat alanların en büyük şikayeti ekranın piksel piksel gözükmesidir. Bu konuda hem çok kötü veyahut da çok iyi de diyemem ama orta kalitede gayet iyi. Aşırı derecede böyle pikseller yoğun olarak gözükmüyor. Çok minimal bir şekilde ve gözünüze batmayacak gibi yani ben bundan çok çok daha pahalı ve
daha kalitesiz ekranlar görmüştüm. Gene bu konuda ben de piksel yoğunluğu da gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Dokunmatik hassasiyeti bu arada çok iyi ve çok hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi hassasiyeti algılayabiliyor. Cihazın antrenman modları aslında başarılı yani. Benim elimde bir de Huawei'nin Band 7'si var. Bununla ikisini de kıyasladığımda antrenman modlarında özellikle nabız konusunda bir tık daha algılamasının zayıf olduğunu söyleyebilirim. Mesela ben yoğun bir şekilde kardiyo yaparken Huawei Band 7'de 130-140 nabız görürken bunda birazcık daha düşük yani 110-120 civarında görüyorum ama toplam tüm mesela antrenmanın bittiğinde genellikle birbirine yakın ölçüler çıkarıyorlar. Yani burada saatin belki algılamasının birazcık daha farklı bir sistemde çalışıyor olduğunu düşünüyorum ben. Ama gene nabız olarak açıkçası ikisinin arasında çok fazla bir fark görmedim. Ama tek sıkıntısı uygulamadan kaynaklı bir problem var. Yani mesela ben buradaki tüm antrenmanlarımı saat üzerinden görebiliyorum. Ama uygulamaya bu veriyi aktarmıyor. Uygulama üzerinden geçmiş antrenmanlarıma bakmak istediğimde saatteki antrenmanlarımı maalesef göremiyorum. Umarım bunu ZBlaze yakın zamanda bir güncelleme ile çözebilir. Şarj süresi konusunda biliyorsunuz aktif kullanımda 7 gün, bekleme modunda da 14 gün kullanabildiğinizi söylemiş ama ben aktif bir şekilde görüşme yaptım, antrenman takibi yaptım veyahut da uyku takibi yaptığım için maksimum olarak 3 gün boyunca aralıksız olarak bu saati kullanabildim. Gene fiyat bandında yorumlayacak olursam da görüşme yapabildiğim için 3 günlük şarj süresi bana ideal geldi. Görüşmeler konusunda hem mikrofon hem de hoparlör kalitesini çok beğendim. Özellikle yaptığım görüşmelerde karşı taraf yani saati kendime yakın tuttuğum süreçte söylediklerimin, konuşmalarımın gayet net ve anlaşılabilir olduğundan bahsettiler. Aynı şekilde ben karşı tarafla ilgili görüşme yaptığımda sessiz ortamda zaten herhangi bir problem yaşamıyorum ama çok aşırı gürültülü ortamlarda biraz iletişimde sorun yaşadım. Yani benim sistemin gitmesinde bir problem yok ama genellikle karşı tarafın sesini duymamda sorun yaşayabiliyorum çünkü hoparlörler çok fazla güçlü değil. Cihazın bir eksisi ise gündüz yaptığınız uykuları maalesef cihaz algılayamıyor. Mesela benim Band 7'imde gündüz yaptım yani gündüz uyuduğumda bile bunu bir şekerleme olarak veyahut da uyku takibi olarak ekleyebiliyordu ama cihaz sadece geceleri uykumu takip edebiliyor. Yani geceleri uyuduğum sürenin başından sonuna kadar çok doğru bir şekilde ölçebiliyor ama gündüz mesela 1-1,5 saat uyuduysam saat bunu algılamıyor. Antrenman modunda bir eksisi ise mesela antrenman modunu açtınız ya bu arada mesela işte müziğinizi değiştiremiyorsunuz. Veya saatin yani şu anki saati öğrenemiyorsunuz. Yani antrenman modundan herhangi bir çıkış yok. Arka plana geçiş yapamıyorsunuz. Bence bu da en büyük eksilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Çünkü en azından bir yani antrenman yapıyorsunuz ama saat kaç diye bakamıyorsunuz. Mecburen antrenmanınızı durduruyor sizi. Durdurup çıkabiliyorsunuz menüden ve bu kötü. Ve dinlediğiniz müziği de en azından buradan değiştirebilmeniz iyi olur. Çünkü normalde saatin uygulama üzerinden yani telefonunuzda bir müzik açıksa buradan yönlendirebiliyorsunuz. Aynı şekilde müziğinizi zaten buradan hoparlör olarak duyabiliyorsunuz. Yani buradan da müziğinizi dinleyebiliyorsunuz. Ama antrenman modunda maalesef bunun eklenmemesi çok büyük bir eksik. Peki sizce bu fiyatı hak ediyor mu derseniz de vergisiz fiyatı zaten 250 TL civarında falan. Tabii ben bunu biraz dolar kuru yükselmeden önce almıştım. Şu anda belki daha pahalıya bulabilirsiniz. Yani 400 liraları geçmiş olabilir ama 500 TL'nin altında görüşme yapabileceğiniz lisanslı yani bir marka ürünü olan, çakma olmayan, içindeki malzemenin ne olduğu belli olmayan bir saat almaktansa böyle bir saat alarak hem günlük antrenman takibinizi, uyku takibinizi yapabiliyorsunuz hem de görüşmelerinizde rahatlıkla yapabileceğiniz bir saat olmuş. Bu yüzden ben bu saatin fiyatını hak ettiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar ZBlaze BeeTalk Lite akıllı saat incelemesinin sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.